Güzel arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Karanlık evimize. Valla tam böyle ben videonun kapanışını yaptım. Elektrikler bir gitti. Hemen mum yaktım böyle. Hiç evde de mum yakmıyordum. Elektriklerin gitmesi vesile oldu. Baksanıza. Her yerde gidik. Ve ben hamur işi yapacaktım, biliyor musunuz? Bir tarif çekeyim diyordum. Çünkü hani gündüz yetiştiremiyorum falan. Bir tarif çekeyim dedim. Hem sahura da beklemiş olurum falan diye düşünüyordum. Ama elektrik kesildi. İşte olanda hayır var. Boşuna denmiyor olanda hayır var diye. Olanda da olmayanda da hayır var, bilmediğimiz. Belki de fırında kalacaktı hamur işim. Neyse bakalım. Yarın gündüz gözüyle yapmaya çalışırız. Bakalım geliyor mu gelmiyor mu? Videomu kaydetmeye aldım. İnternet yok, elektrik yok, telefonumun şarjı yok. Artık halletmeye çalışırım sabahleyin, sabaha kadar gelmezse. Hadi gündüz gözüyle görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Evet, Yeliz bacınızın bulduğu çözüm arkadaşlar. Bakın, telefonumun ışığıyla burada yemeklerimi ısıtıyorum. Tavuk yemeğim dün akşam yaptım. Taze fasulyeden var biraz. Makarnayla taze fasulye, can sucuğuma, tavuk, makarna, Caner'cime ben karnımı doyurdum arkadaşlar. Allah bereket versin. O zaman böyle bitireceğiz herhalde sahuru. Sahur böyle bitecek, öyle görünüyor. Gelmedi elektriğimiz hala. Saat şu an 2. Hemen sahurumuzu yapıp uyuyalım biz. Güzellerim, hemen geleyim karşınıza. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İnşallah her şey yolundadır. Her şey gönlünüze göre oluyordur. Bizleri soracak olursanız kalktım öyle işte. Akşamdan halledemediğim bulaşıklarımı toparladım arkadaşlar. Elektrikler kesikti biliyorsunuz. Sonra saat kaçta geldi ya? 4 gibi falan geldi de arkadaşlarım. Ondan sonra ben de mutfağı toplamaya üşendim. Ve geç uyudum, yani bayağı bir geç uyudum. Neyse bakalım, bugün de böyle olsun. Uzun zamandır giymediğim şu pijamalarımı giydim arkadaşlar. Hava soğudu. Hava gerçekten çok soğudu. Ali şey diyor, Cuma günü kar gelecekmiş Yeliz diyor. Ben de bir orduya gideceğim bakalım nasip olursa. Hani o gelmeden gideyim, onunla beraber döneriz diye düşünüyorum. Sonra çocuklara diyorum, işte oğlum diyorum, kızım diyorum, hani ne yaparız, şey yapabilir miyiz? Klinikte idare ederiz diyor Cansu. Orada da hani mutfağımız falan var çok şükür. Caner de şey diyor, anne diyor, meydana şey çadır kurmuşlar diyor, iftar çadırı. Ben de oralarda doyururum karnımı diyor, hani kliniğe gitmesem bile falan diyor. Çocuklarda kalıyor aklım işte. Arkadaşlar hani kim olsa kalır tabii aklı. Gitmem de gerekiyor, bir böyle
evin son şeylerine bir bakmam lazım. Bir de elektrikçiyi çağıracak Coşkun Usta muhtemelen. Elektrik işimiz de kaldı biliyorsunuz. En son hani her şey bittikten sonra elektrik ustası çağrılacak. Annemin ahırına da bir ışık yaptırmayı düşünüyoruz işte. Anneme dedim hani anne unuturuz bak telaştan. Sen sakın unutma elektrik ustası geldiği zaman. Sen mutlaka hatırlat dedim ama bakalım hani onu nasıl yaparız, nereden çekeriz, nasıl olur bilmiyorum. Öyle işte güzel bacılarım. Sizler nasılsınız? Nasıl geçiyor Ramazanınız, iftarınız? Ben şimdi kalktım videolarımı ayarladım. Yemek kanalında tarifimi paylaşacağım sizlerle. Soslu çıtır böreği paylaşacağım. Öyle içine öyle bir şey ekledim ki malzeme. Vallahi lezzetini katladı ve gerçekten o böreğin kat 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 ayrılmasını o kadar güzel sağladı ki şimdiye kadar yediğim en lezzetli böreklerden biriydi. Hele de böyle içine lor değil de kıyma falan koyarsak çok daha lezzetli olabilir. Daha böyle lezzeti katlanır. Patatestir, kıymadır, işte beyaz peynirdir, lordur. Benim evde lor vardı. Kolayıma da o geldi. Onu ekledim. Şimdi kalkayım. Yatağımı falan bir halledeyim arkadaşlar. Evde yalnızım. Üstümü başımı değiştireyim. Ondan sonra günümüze devam edelim. Bakalım bir taraftan da düşünüyorum yemek ne yapsam diye. Tarif çekecektim sözde. O tarif olaylarını da araya sıkıştıracağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yapacağız, halledeceğiz Allah'ın izniyle. Akşamlara bırakayım diyorum aslında tarifleri. Böyle gündüz rutinlerimi yapayım. Videomu erken bitireyim ki gece 12'de 12.30'da ocak sildim biliyorsunuz. Kadının işi hiç bitmiyor. Allah kolaylığını verir. Bir rutine sokarız, hallederiz inşallah. Öyle işte arkadaşlar. Bulaşık makinemi falan çalıştırdım. Gideyim üstümü başımı değiştireyim. Yataklarımı toparlayayım. Ondan sonra bir taraftan da düşmeye devam edeyim. Saat şu an 2.30. Yemeğimi yapıp çarşıya gitmek istiyorum. Önceden şey vardı arkadaşlar. Neyse işimi gücümü yapayım da anlatırım size. Ay düşecektim aslında. Anlatırım size. Anlatmaktan bıkmıyor Yeliz bacınız. Konuşmaktan bıkmıyor. Bazen tekrara düşüyorum. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Telaşlı olduğum zaman söyledim mi söylemedim mi acaba diye tekrara düştüğümde oluyor. Keyifle izleyen herkese, ailesinden bilen, ailesinden gören herkese çok teşekkür ederim. Hadi şu pijamalardan kurtulalım. Sırrı cadı. Sırrı cadı, sırrı cadı. Annesinin sırrı cadısı. Annesinin sırrı cadısı annesi. Ha, annesinin pamuğu. Pamuk kız. Ha, sevdim azıcık, sevdim. Arkadaşlarım, toz bezini aldım geldim. Şöyle apliklerimin tozunu alayım. Çıkma. Dur. Çıktı. Ha. Geniş tuttum bezi. Lambayı çıkarttı yerinden. Şöyle apliklerimin bir tozunu alayım. Odamın bir tozunu alayım arkadaşlar. Uzun zamandır buralara bakamadım biliyorsunuz. Köy faslımız, köy işlerimiz, inşaat işlerimiz. Ay ıslak mendille mi alsam acaba ya? Tutuveriyor bu bunu camı. Islak mendil alıp geleyim. Ama şöyle silipimi aldım geldim. Islak mendili. Şeyi yerinden çıkardı. Şunu alacağım. Oh mis gibi. Vallahi. Hemen komodini de alayım. Bakamadım çünkü buralara bacılarım. Koşturmaktan bakamadık. Şu yatağın başında alayım. Toplamışken tozunu da alayım. Tamam. Bildiğiniz
Hepsi toz tutmuş yani. Baksanıza. Avizenin de almak lazım da oraya. Yatağın üstüne çıkamayacağım. O da çok tozlanmış. Şuraların tozunu, şifon yerimin, çekmecemin tozunu da alayım arkadaşlar. Arkadaşlarım. Yatak odamda da hiç aksesuarım yok. Hep alacağım, erteleye. Kaldı. Yetişemedim. Şu tepsiyi de banyodan buraya getirdim ama arkadaşlar yakışmadı. Buraya olmadı. Boş bırakacağım burayı. Hani böyle vazo falan da şey yapmak istemiyorum ama hani böyle takı şeyleri oluyor ya, böyle kolyeleri, takı standları oluyor. Kolyeleri, yüzükleri asıyorsunuz. O tarz şeyleri de yüzümden dolayı alamıyorum. Minnoşumdan dolayı. Ondan sebep yatak odam böyle bomboş. Hemencecik tozunu alıp çıkıyoruz işte. Bayağıdır da almamıştım gerçekten. Prizleri de aldım. Gözümde görmüyor. Saç düşmüş sandım. Geldim mutfağa arkadaşlar. Buranın fincanları asılacak kaldı. Bacılarım. Şöyle kupalarımızı asalım. Şöyle yeşili de ekledik mi? Oldu mis. Bakın tepsiyi nereye çıkardım ben. Şunu koysam mı koymasam mı onu bilmiyorum ya. Şu lokumlarını şöyle bir koysam. Oldu mu? Her yeri düzenlemek istiyorum. Her yeri temizlemek istiyorum. Böyle bir düzen yapmak, oluşturmak istiyorum arkadaşlar. Gücüm yettiğince yapmaya çalışacağım. Ay hiç güleceğim de yoktu. Gücüm yettiğince yapmaya çalışacağım. Gücüm yetmediği yerde bırakacağım arkadaşlar. Ondan sonra daha beter dağılıyor, daha beter kirleniyor, tozlanıyor. Ay Allah'ım ya Rabbim. Öyle işte. Oldu. Temiz oldu, güzel oldu. Şu fazlalığı buradan almak lazım aslında. Yani temizlik düzen gibisi yok. Vallahi temizlik düzen gibisi yok. Böyle insan temizledikçe, düzenledikçe üstünden bir yük kalkıyor sanki. Bir hafifleme geliyor sanki. Şu beyazı şöyle alsam. Ha, bir de benim hallederiz kupam var ya. Hallederiz kupam. Heh. Mottomuz neydi? Yaparız, hallederiz. Yapıyoruz, hallediyoruz. Olduğu kadar. Olduğu kadar. Canımızdan kıymetli değil hiçbiri. Hallederiz de şuraya koyalım. Tamam. Oldu. Burası da böyle olsun. Şimdi ben hala düşünüyorum. Ne yemeği yapsam diye düşünüyorum. Düşünüyorum, bulamıyorum. Bir şey var aklımda ama. Bir geçeyim ben mutfağa. Ya mutfaktayım da ocak başına bir geçeyim. Ön hazırlığıma bir başlayayım. Pidemde bu kadar var. Pide de 70 lira galiba arkadaşlar. Bilmiyorum. Kredi kartından Ali'ye sormak lazım. Kredi kartından çırt çekiyorum ben. O da bana diyor ki çok güzel kart çekiyorsun karıcığım bu ara diyor. Çekiyorum dedim arkadaşlar, ne diyeyim. Pide kaç lira bilmiyorum vallahi. Sizin orada kaç lira? Ali'ye de bir sorayım bakayım. Ya da Caner'e sorarım şimdi. Adamı arayıp da şey yapmayayım. Yemek için geçiyorum ocak başına. Bir netleştireyim bakayım. Ne yapacağım, ne pişireceğim. Yine düşünüyoruz kara kara. Allah'ım bin bereket versin. Aslında 2 kaşık çorbayla bile insan doyuyor. Bir hurmayla insan doyuyor. Ama insanoğlunun gözü doymuyor. Karnı doyuyor da gözü doymuyor gözü. Böyle hele oruçluyken daha farklı oluyor işte arkadaşlar. Yani Ramazan farklı bir duygu.
Ramazan'da karnınız tok da olsa, önünüzde her şeyiniz de olsa böyle farklı bir şeyler, aklınıza düşeni istiyor insanın canı böyle oruç olunca. Rabbim kabul eylesin. Bütün oruçlarımızı, bütün ibadetlerimizi inşallah. O zaman hadi. Geldi benim yakışıklı. Ne oldu annem? Ne oldu annem? Sen miydin o mamayı yiyen? Ha? Ha, sen miydin üzüm? Ah. Ah, ekmek elden su gölden. İnsanın bazen kedi olası geliyor. Sakın çiçeklerime dokunma sakın üzüm. Sakın annem, sakın annem. Çok tatlı teyzeleri, çok tatlı. Hala ben düşünüyorum ne yemeği yapacağıma. Hala karar... Ya aklımdakini söyleyeyim. Şey yapmayı düşünüyorum. Böyle bezelyeli patatesli yemek yapmayı düşünüyorum. Dolapta azıcık köftem var. Pilav yapsam diyorum. Köfteyi de kızartırım pilavın üstüne diyorum. Caner'le benim için. Pilavla işte bezelyeli patatesli havuçlu yemek. Cansu pilav falan yer diyorum işte. Çoktan yemeğimi yapmıştım Cansucuğum yemek yeseydi. Bir dondurucuyu kurcaladım. Baktım somon falan var. Bir dedim somon mu şey yapsam. Sebzeli somon mu yapsam dedim. Çorba da yok. Tatlı da yok. Yemek ekmek de yok. Yeliz de oturuyor. Bugün modum da düşük arkadaşlar birazcık. Uykusuzluktan. Modum düşüklüğü o. Geç uyudum arkadaşlar. Ondan. Sizde de oluyor mu bilmiyorum ama arkadaşlarım sizin yapacağınız, kendi vermeniz gereken kararlarda böyle yanınızdakilere soruyor musunuz acaba? Dün konuştuğum arkadaşım aynı ben de öyleyim Yeliz'ciğim. Sormadan iş yapmıyorum. Benim gibiler de varmış diye çok mutlu oluyorum falan diye böyle bahsetti. Hediye gönderen arkadaş. Ya ben karar veremediğim değil işte arkadaşlar. Acaba yanımdakiler hani ister mi istemez mi? Hani onlar ne istiyorsa onu yapayım gibisinden, fikir alma gibisinden, danışma gibisinden hani soruyorum. Bazen de işte alışkanlık olduğu için soruyorum. Öyle. Siz de soruyor musunuz? Bir sormak istedim. Yanınızdakilere onu mu yapsam, bunu mu yapsam diye soruyor musunuz bacılar? Ben soruyorum yani. O zaman hadi devam etsin Yeliz bacınız. Bismillah çıkardım köftemi. Evet, pilav yapılacak, yanına da köfte. Bu kadar yeterli olur. Caner'le bana yeter arkadaşlar. Ben mi bulanık görüyorum? Heh. Karanlık. Çözünür zaten. İftar olana kadar çözünür. O öyle dursun. Şimdi yemeklerim için sebzelerimi bir çıkarayım. Başlayayım. Oruçtan mı neden bilmiyorum ama dondum arkadaşlar. Ev şu an 23 derece. Ev şu an 23 derece. Cansu'cum yazmıştı. Ama dondum yani. Üşüdüm. Giyindim hemen üstüme şu sabahlığımı aldım. Yemeğime de karar verdim. Cansu'cum sordu ne yapacaksın anne diye. Şöyle bezelye yemeği yapacağım. Karışık. Havuçlu, patatesli, bezelyeli yemek yapacağım. Dün nane alacağım dedim. Ne oldu? Nane almadım. Unuttum. Telaşla almak istemedim. Arkadaşlar alırız. Yeter ki çorbamız pişsin. Şimdi şu sebzeleri bir soyayım da. Ya böyle sıkılmadan izliyorsunuz diye karşınıza gelip yemek yapıyorum arkadaşlarım. Olduğu gibi hayatımızı çekiyoruz biliyorsunuz. Kafam da biraz dolu işte. Bacılarım. Yani Caner'cimle alakalı dolu. Öğretmeniyle konuştuk da arkadaşlar. Ha, annem arıyor beni. Anneme bir bakayım. Efendim anne. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yemek yapıyorum. Sen ne yapıyorsun anne? Ben de yemek yapıyorum yavrum. Ne yemeği yapıyorsun anne? Bugün çalışacak yok bende. Niye? Ne oldu? Ne bileyim ben bir pancar haşladım. Çözüm sarmalık yaptım.
Oh, Oo. diple de mi yaptın? Pancar gibi. Hani bacağımdan yapıyordum ya. Hı hı. Ya çok güzel oluyor ama o. Eline sağlık anne. İyi afiyet olsun. Güzel oluyor. Sen de yap. Ondan sonra Arkadaşlar ilk defa hakiki zeytinyağı koydum. Yemeği onunla pişireceğim. Bakalım Caner kokusundan bir şey anlayacak mı ki? Sevmiyor. Yani hakiki zeytinyağı salatada falan da sevmiyor. Yemeğin içinde anlar mı bilmiyorum ama hani bana nasıl gelecek damak tadıma onu da bilmiyorum. Bir denemek istedim açıkçası. Geçen akşam ben arkadaşa çay içmeye gittim ya arkadaşlar, doğum günüydü. Gün arkadaşım Dilek'in doğum günüydü. Çaya da davet edilince hemen gitmiştim. Caner'cim beni almaya gelmişti. Düzenli izleyen arkadaşlarım bilir. Orada konusu geçti arkadaşlar. Böyle zeytinyağıyla yemek yapmanın, işte sohbet edersiniz ya günlük hayatta. Ben de dedim hani böyle hiç alışmadığımız için dedim hani ben yemeklere falan eklemiyorum dedim. Bir patates kızartması oluyor Yeliz'cim dedi. Patatesi bir kızart çıtır çıtır o kadar güzel oluyor ki dedi. Şimdi size bir sorayım arkadaşlar. Böyle yemeklere zeytinyağı ekliyor musunuz? Ekler misiniz? Neyi önerirsiniz? Salatalardan lezzetli oluyor deniyor ama salatada Caner çok böyle şey yapmıyor. Ama böyle kullanmak da lazım sağlık için. Bilemedim. Şimdi kullanmaya başladım. Bakalım nasıl olacak. Hızlıca yemeğimi yapayım bacılarım. Annemle de konuştuk öyle. Hızlıca yemeğimi yapayım. Pilavımı da yapacağım. Çorbayı da yapacağım. Vakit de ilerliyor. Tam böyle Caner'le ilgili konuşuyorduk dedim ya. Anlatırım size, durun. Caner'lik hani bir sorun yok da. İşte anlatırım, durun. Şu yemek işlerini bir yoluna sokmam lazım önce. Yemeğin suyunu da çaydanlıkla koydum. Şu salçamı ekleyeyim. Sebzelerim hazır zaten. Yıkadım, doğradım. Bezelyemi çıkarmam lazım dondurucudan. Onu da hemen çıkarayım. Hepsini birlikte atarım, pişer. Bezelyemi de ayarladım. Şöyle patatesim, havucum. Üstüne bezelyem. Azıcık da su ekledim arkadaşlar. Az mı oldu? 3 tabak çıkar bundan. Çıkar. Yani bitsin de yetmesin, artmasın da arkadaşlarım. Hani ziyan olmasın. Çorbama geçiş yaptım arkadaşlar. Şöyle yumurtamı kırayım. Unumu ekleyeceğim. Şöyle birazcık un. Tel şehriye baktım ama sadece misafiri almışım galiba ben tel şehriyeyi. Salata yaptım onu da. Çırpacağım. Onunla yumurtayı çırpacağım şimdi yoğurdu eklemeden. Kafam 1500. Kafam 1500 dediğim gibi arkadaşlar. Kafa gidiyor bende. Hay Allah'ım. Geçen de tarif
Tarif anlatırken arkadaş yazmış. Yumurtanın akını sarısını ayırıyorum birbirinden. Sonra akını ayırıyoruz kenara diyorum. Yumurtayı ayıracağıma, sarısını ayıracağıma akını ayırıyoruz diyorum. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi yoğurdumu da aldım. Güzelce çırpalım. Suyum kaynadı. Yemeğime ekleyeyim biraz. Şöyle eklemiş olalım. Sonra bunu pişmeye bırakalım. Bunun içine tavuk eti olur, kıyma olur, köfte olur, küçük küçük kuşbaşı et olur. İstediğiniz şeyi ekleyebilirsiniz. Tamam. O pişerken çorbaya devam edelim. Vallahi dediğim gibi yanlış konuşabiliyorum. Kusurlarımla beni seven bütün arkadaşlarıma selam olsun. Hepimizin var bir kusuru, bir şey işte. Yani aynı anda hem konuşmak, hem düşünmek, hem anlatmak, aktarmak, kendini ifade etmeye çalışmak video çekerken birazcık zor olabiliyor arkadaşlar. O yüzden böyle söyledim mi söylemedim mi acaba diye tekrara düşmelerim de oluyor. Tekrar beni bu halimle, eksiklerimle seven, kusurlarımla seven herkese teşekkür ederim. Teşekkürü bir borç bilirim. Cızır cızır ettim burada. Sesim de geldi mi bilmiyorum ama size bayağı bir cızırdadım yani. Şimdi suyunu koyup ocağa alacağım arkadaşlar. Ondan sonra içinin arpa şehriyesini eklerim ve pişmeye bırakırım. Şimdi suyunu ekleyeyim bunu. Biraz başında beklemem gerekecek bu şekilde olduğu için. Kaynayana kadar başında bekleyeceğim. Yemekler hizaya girdi arkadaşlar. Burada bezelye yemeğim, altını kıstım. Burada çorbam kaynamaya başlıyor. Şehriyesini ekledim. Burada pilavım şehriyeyle yani pirincim şehriyeyle kavruluyor. Şimdi tuzunu ekleyeceğim. Hepsinin tuzunu ekleyeyim. Hepsini birden eklerim şimdi. Suyunu ekleyeceğim. Birazcık tereyağı atacağım pilavın üzerine ve pişmeye bırakacağım hepsini. Benim çorbalarım, tencerelerim o kadar akıllı ki, ocaklarım. Ben piştim dedi. Ocağı kendi kendime kapatırım dedi ve taştı arkadaşlar. Ocak, çorbanın yarısı indi ocağın üstüne. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi suyumu ekleyeceğim arkadaşlar. Tereyağımı ekledim. Azıcık da tereyağıyla bir çevireyim. Tuzlar eklendi. Ocak batırıldı. Lokum Hanım'la devam. Lokumsu. Annesinin bebeği. Annesinin yavrusu. Annesinin yavrusu. Annesinin yavrusu. Kız ısıracağını sanıyorum. Kız alışkın değilim. Kız o kadar sevilmelere. Cadı. Tamam, yemek yapıyorum, işim var. Hadi. Vereceğim biraz sonra sana. Sana peynir bir şey vereceğim biraz sonra. Tamam mı? Yoğurt vereceğim. Yoğurt, tamam. Lokumdan kurtulmak ne mümkün? İstediğini alana kadar böyle darlayacak insana. Değil mi? Gel. Gel kızım. Gel anneciğim. Hadi. Bayağıdır da vermedim yoğurt falan. Çocuk da haklı. Işığı açacaktım ama ışığı açmadan bir bakalım ışığımıza. Sizle azıcık. Yağmur başlamış arkadaşlarım. Yollar ıslanmış. Pidesini alan evin yolunu tutmuş gördüğünüz gibi. Azıcık ben de ineceğim markete de. Azıcık 2 dakika konuşalım, gelin. Işığı açsam mı diye düşünüyordum da açmaya gerek yok herhalde. Üzüm, ışığı açar mısın Üzüm? Işığımızı açar mısın oğlum? Lütfen rica ediyorum. Hadi çocuğum. Açayım ben. Şimdi daha bir aydınlandık. Işığımızı açınca aydınlandık. Şöyle arkadaşlar, öğretmeniyle görüştüm de Caner'in. Hani böyle sınava az kaldı artık, hani görüşüyoruz öğretmenlerle, sık sık dershaneye de hani gidiyorum. Öğretmene içinden geçtiğimiz süreci anlattım açıkçası. Yazdan beridir, işte Mayıs ayından beridir, kayınvalidem Mayıs ayında Allah rahmet eylesin beyin kanaması geçirdi. Ondan sonra bir ay yoğun bakımda kaldıktan sonra sınav günü
Üniversite sınavının ikinci günü işte pazar günü 22 Haziran'da Caner sınava girdi çıktı. Akşamında kayınvalidemin acı haberi geldi. Allah yattığı yerde rahat ettirsin, mekanı cennet eylesin inşallah. Ondan sonra yani kayınvalidemin düşüp beyin kanaması geçirmesiyle babamın hastalanmasıyla biz çok zorlu yollara girdik biliyorsunuz. Sonra biz Caner sınava girmeden 2-3 gün önce geldik işte. Cuma günü mü geldik, Perşembe günü mü ne geldik? Cumartesi sınava girdi, Pazar günü sınava girdi. Pazar gecesi hep beraber Ordu'ya gittik cenaze için. Ondan sonra işte 7'siydi, 40'ıydı bilmem neydi. Gidince gelemedik. Babam da hastaydı biliyorsunuz. Babamın da yemek borusuyla alakalı sıkıntıları vardı. Yuttuğu geri geliyordu. İşte yutamıyordu. Yani beslenemiyordu arkadaşlar. Çok kötü bir hale gelmişti artık hani beslenmesi. Hatırlarsınız elimde kaseyle çocuğumu doyurur gibi babamı doyuruyordum, doyurmaya çalışıyordum. Öksürmediği zaman şükrediyorduk. Böyle çok şükür Allah hani öksürmedi, geri gelmedi diye dua ediyorduk, şükrediyorduk Allah'a ama tablo gidişat kötüydü yani biliyorduk zaten akciğer kanseri olayımız vardı. Sonra yemek borusu kanseri de gelişti işte arkadaşlar. Aynı anda geliştiler gibi oldu. Her neyse. Ondan sonra işte artık dershaneye yazdırdık Caner'i. Mezuna kaldı. Dershaneye yazdırdık. Babamın hastalık süreci yazın zaten hep sürekli sıkı izleyen, düzenli izleyen arkadaşlarım zaten nasıl yollardan yürüdüğümüzü biliyor. Dershaneye yazdırdık ettik. Sonra babamın kısıtlı yani zamanı olunca hani biliyorduk ya kanser olduğunu tedavi de edilemeyecekti. Tedavi şansı da yoktu. Babamın işte benden istediği hani bana vasiyetini yerine getirmek için uğraştım biliyorsunuz. Ev tadilatı başladım. Sonra babamın hastalık süreci daha da böyle ağırlaştı. İşte cenaze oydu buydu derken bugünlere geldik. Çocuğumla ben hiç ilgilenemedim arkadaşlar. Hiç ilgilenemedim. Yani çocuğum yapayalnız kaldı. Çocuklarımız yapayalnız kaldı. Eşim benim yanımdaydı. Ali benim yanımdaydı biliyorsunuz. Çocuklar burada birbirlerini götürdüler. Birbirlerini idare ettiler. Caner gün geldi yemek yaptı. Cansu çok ağır çalışıyor arkadaşlar. Çok sürekli ayakta. Saat 8'e kadar mesai yapıyor. Saat 8'den sonra eve gelip yapabildiklerini yaptı. Öğretmene onu anlattım işte. Hani içinden geçtiğimiz süreci anlattım. Yaşananları anlattım. Bana dedi ki yani o sözünden dolayı biraz da böyle şeyim. Arkadaşlarım hani babası ölene yetim demişler. Annesi ölene öksüz demişler ama evladı ölene isim bulamamışlar Yeliz Hanım dedi. Allah hani hiçbir anne babaya evladını toprağa vermeyi hani nasip etmesin, göstermesin dedi. Orada benim bütün böyle şeylerim kolum kanadım kırıldı ki gerçekten çok çok doğru bir söz. Gerçekten hani Allah genç acısı vermesin, evlat acısı vermesin. Ben hep bunu dile getiriyorum biliyorsunuz, söylüyorum. Yani şimdi bunları konuşunca modum düştü açıkçası. Hani babamla alakalı konuşmalar, işte o günleri hatırlamalar çok çok zorlu günlerden geçtim. Arkadaşlarım çok zorlu günlerden geçtim. Hatta bazen Caner'e şey diyorum oğlum diyorum hani sen sınava girene kadar YouTube'a ara verebilirim diyorum. Belki üzüleceksiniz hani bu sözlerimi duyduğunuz için ama hani çok yalnız kaldı çocuklarım arkadaşlar. Hani takdir böyleymiş, yazı böyleymiş. Ben babamı bırakamadım. Öğretmene de onu söyledim. Hani dedim hocam yani Caner'in önünde sınavlar bitmezdi ama babamın dedim geleceği belliydi. Hani gün belliydi. Günden güne yaklaşıyordu. Ben babamı bırakamadım hocam dedim. Böyle hocamızla biraz dertleştik, konuştuk gibi oldu. Öyle yani Rabbim hiç kimseye kaldıramayacağı acı vermesin. Evlat acısı göstermesin. Evlatlarımızın canı sağ olsun. Sınavlar, şunlar, bunlar hepsi gelir geçer. Hepsinin telafisi var ama annem hep şey der. Polisle, askerle giden dönüyor da imamla giden dönmüyor der. O yüzden Rabbim canlarını sağ eylesin. Bütün evlatlarımızın yollarını, bahtlarını açık eylesin. Hani böyle ben anne olarak artık hani babamı rahat ettirdim. Babam için yapmam gerekenleri yaptım ya. Çocuğum için yapmam gerekenleri yapamadığımın vicdanını daha çok hissediyorum, yaşıyorum çocuklarım için. Öyle işte. O yüzden böyle modum biraz yoktu. Çok konuştum gene karşınıza gelince. Evladını kaybetmiş arkadaşlarıma da sabırlar diliyorum.
Öğretmenimiz şey dedi işte hani birçok arkadaşım var evladını kaybetmiş. Allah vermesin Yeliz Hanım dedi. Ben de hep söylüyorum zaten Rabbim sıralı ölüm nasip eylesin. Hiç genç acısı vermesin. Evladını kaybetmiş anne babalara da Rabbim inşallah cennette buluştursun. Sabırlarını artırsın. Ne söyleyelim arkadaşlar. Gideyim mutfağa yemeğime bakayım. Böyle modumun düşüklüğünü bu şekilde anlatmak istedim size. Paylaşmak istedim işte. Öyle. Bizim nasibimiz de böyleymiş. 2025 çok zor oldu benim için. Çok zor oldu. 2026'da işte ilk ayı. Yani yetim girdik 2026'ya. Takdir ilahi böyleymiş. Köftelerime bir bakın. Azıcık bastırdım şöyle üstüne. Ama doğru mu yaptım bilmiyorum. Tavaya almadan şöyle elimde bir yuvarlayıp şey yaparım. Köftelerimi de pişiririm. Ama onu iftara yakın pişiririm arkadaşlar. Elim ayağım olan rendemi getirdim arkadaşlar. Çok fazla linkini sordunuz, istediniz ama fiyatı çok pahalıydı. O yüzden linkini veremedim. Açıklamada yaptım videonun içinde zaten. En sonda bakmadım ne kadar diye. Şu küçük rendesini takacağım arkadaşlar. Bu çünkü bayağı bir iri rendeliyor. Benim de böyle şu tarafında dişimde sıkıntı var. Dolguya gideceğim işte. Tarihini bekliyorum. Allah nasip ederse o zamana kadar bir sıkıntı olmazsa. Çiğnemekte zorlanıyorum. Havuç da sert ya. Böyle bayağı bir zorluyor. O yüzden rahat çiğneyebileyim diye küçük rendeyle yapacağım. Ocağa da köftemi koydum. Tam çözülmemişti arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş altını da kıstım. Yavaş yavaş o da pişsin. Isıtırım en kötü. Şimdi havucumu ve turbumu yıkayıp geliyorum. Şöyle havucum ve turbum. Başlayalım. Bir sürü salata yaptım gördüğünüz gibi. Yani bir sürü dediğim 3 kişilik diyeyim. Ama Cansucuğum eve gelemiyor. Erkan iftara davetliymiş. Eve gelip gitmeye de gözü kesmedi. Ben de dışarıya gitmeyi planlıyordum bu akşam. Arkadaşlar Ramazan sokağı açıldı. Orayı bir çekmek istiyorum size. Arkadaşlarım da var orada. Gültencim, Buketcim falan da var. Orayı da bir gezmek istiyorum açıkçası. Dedim kızım ben yemekleri alıp geleyim. Şey yaparız. İftarı yaparız. Sonra ben Ramazan sokağına geçerim dedim. Cansucuğum ısrarla gelme anne yorulma çok soğuk dedi ama gideceğim. Bir telefon trafiği gidiyor. Salatayı şöyle saklama kabına alıyorum arkadaşlar. Yağını da ekledim. Keşke saklama kabına ekleseydim. Limonunu sıkacağım. Tuzunu ekleyeceğim ama onu belki klinikte ekleriz. Burada da mor lahanam var. Lahana turşusu. Onu da şöyle ekleyeyim. Yemeklerimi alıp hemen çıkıyorum arkadaşlar. Caner'cim beni almaya gelecek. Beraber gideceğiz. Ama muhtemelen geç kalacağız. Ezan yolda okunabilir. Ay bak. Limon sıkacağım. Cansu çok soğuk anne gelme dedi. Çok soğuk çıkma dedi. Tuzu orada da ekleriz. Bunu da atayım. Geçen de Cansu istiyor diye yapmıştım ya. Otur. Burada da dondurucuya koyduğumuz buz küpü. Koyduğumuz saklama kabı. Pilav kullanmak nasip olacakmış içinde. Şöyle alayım götüreyim. Pilavla salatayı çok seviyorum ben arkadaşlar. Aşırı seviyorum. Şimdi cam kavanoza da şeyi koyarım. Yemeği. Şu kavanoza da
caddeleri atacağım. Daha küçük bir kavanoz olsa da olacaktı. Şimdi yemeği koyacağım. Yemek dışı kirlendi mi acaba? Yemekler tamam. Hadi bakalım. Bir iftar saati yollara düştük arkadaşlar. Okunacak değil mi yolda? Okunacak. Muhtemelen okunacak. Cansucuğum masayı hazırlar. Kızacak bana şimdi gelme anne dedi ama beraber yiyelim. Beraber yapalım iftarımızı. Tek başına kalmasın oralarda. Zaten biz de 2 kişi. Ezanımız okundu. Topumuz atıldı arkadaşlar. Allah'ım kabul eylesin. Herkes bir koşturmaca gidiyor bizim gibi. Arabalar son hız gidiyor. Sokaklar bomboş. Ay Allah'ım seneye de kavuşmayı nasip eylesin inşallah. Bafra sokakları, caddeleri bizim arkadaşlarım. Her yer bizim şu an. Baksanıza. Her yer bomboş. Geldik. Cansucuğum mutfaktadır. Girelim iftarımızı yapalım. Allah'ım kabul eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Kız Periş. Perişko. Tasması mı var onun? Tasması mı? Kız tasma mı taktı ablan sana? Çıngıl çıngıl geliyorsun annem. Allah'ım tasmanın güzelliği, tasmanın güzelliği. Periş'in güzelliği. Kız oruç açacağım kız. Allah'ım yarabbim. Hadi bize afiyet olsun. Biz soframıza oturduk. Periş'i göstereceğim size. Kız Periş. Peri. Hadi konuştursana canım. Peri? Kızım? Ya Allah Allah konuşuyor. Peri? Bak. Ne oldu kızım? Bak öpücük atıyor bak. Bebek. Yavrum. Biz Cansu'cumla çıktık. Hava buz arkadaşlarım. Çok soğuk. Cansu dedi anne haydi eve. Beraber yürüyelim. Yarın gidersin Ramazan sokağına dedi. Gerçekten şu an çok üşüyorum. Ha, tamam. Yarın beraber gideriz belki dediği gibi. Aklımda da bir iş var yani eve gidince yapmak istediğim, bugün yapamadığım. Kafamda o var yani. Onu yapabilirsem onu yapacağım. Başladık, düzenlere devam edeceğiz. Arkadaşlarım A101'e geldim. Dün gördüğüm bir ürün vardı ya, ona bakacağım. Oo, çiçekler karşıladı beni. Sümbüller ne kadarmış? Sukulentler 39,5, canlı çiçek bambu 99. Kalan şu 120, sümbülde 130 TL'ymiş. Devrilme. Şundan çok büyütmeyi istedim ben. Arkadaşlarım. Bu böyle etrafa yayılıyor. Büyüdükçe yayılıyor böyle aşağılara doğru. Hiç bakamadım ki çiçeklerime. Şöyle bir aktüel ürüne bakacağım. Size sordum ama hiç
Yorumlarda cevap verildi mi bilmiyorum. Neymiş böyle? Çanta. Değişik bir şey bu. Siyahı da var. Kademeli falan bir şeyler. Şunun için geldim ya arkadaşlar. Banyoya. Yüksekliğine falan bir bakmak lazım da. Banyo düzeni için banyomu düzenlemek istiyorum dedim ya size. 3 raflı, 3 katlı. Ah, klimanın altında. Güzel güzel. İlk defa tayt üstüne pantolon giydim bakın. Vallahi o kadar soğuk ki gene de üşüdüm yani. Şu kavanoza bakacaktım. Bambu kapaklı baharatlık. Cam kavanoz 70 TL diyor. Haydi eve. Arkadaşlar. Size bir banyo düzeni yapalım bakalım. Eve bir gireyim. Ondan sonra yoruma göre düzenimizi yapacağız. Belki de yapmayacağız. Bilmiyorum. Hadi gidelim önce. Hem kahvemi içeceğim hem de videomuzun editine geçiş yapacağım arkadaşlar. Evet, A101'den bu ürünü aldım. Sizinle beraber yapacağız ama bugün değil arkadaşlarım. Bugün değil. Bugüne sıkıştırmak istemiyorum. Bir de banyo sadece dolap altı düzeninden ibaret değil bacılarım. O yüzden şimdi kahvemizi içelim. Şöyle videomuzu düzenlemeye başlayayım ben. Ah bacılarım videomu düzenlemeye başlayacağım dedim. Saat 10.30'tu. Şu an saat kaç biliyor musunuz? Saat şu an 1'e 10 geçiyor. Yalan söylemiyorum. Gerçekten saate bir baktım 1'e 10 geçiyor. Dedim ben en son videoyu kaçta çekmişim? Video düzenleyeceğim dedim ya. Bakayım dedim 10.36 arkadaşlar. Yani çok emek, çok emek, çok emek. Buralar çok emek. Ne kadar geçmiş? 11.30, 12.30. İşte 2 saati geçmiş görüyor musunuz? Öyle. Sağlık olsun. Siz severek izleyin yeter ki severek buralarda beni destekleyin. Gönülden destekleyin. Yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin. Gerisi önemli değil. Bir aklımda tarifler vardı. Tarif çekecektim. Önce dedim hani videomu düzenleyeyim, kaydedeyim, yükleyeyim. Ondan sonra tarifimi çekerim diyordum ama bilmiyorum ne yapacağım. Sahurda hazırlamam lazım. Neyse bugünlük böyle olsun arkadaşlar. Banyoma almış olduğum rafı daha şey yapmadım. Poşetiyle falan duruyor. Banyoda çok işim var arkadaşlar. Yani banyoda güzel bir temizlik yapmam lazım. Baştan aşağı bir temizlik yapmam lazım. Allah'tan buhar makinem var. Buhar makinemle hallederim diye düşünüyorum. O yüzden hiç banyoya falan girmek istemiyorum. Banyoya da girsem demek ki sabaha kadar video düzenleyecektim. Videomuz da çok uzun oldu zaten. Bilmiyorum bu denli normal rutin hayatımızı izlemek sizi ne kadar mutlu ediyor bilmiyorum ama belki daha kısa videolar olsa daha mutlu olursunuz belki bilmiyorum. Öyle işte. Olduğu gibi çekiyorum, geliyorum karşınıza. Umarım keyifle izlersiniz ve beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmezsiniz. Eğer keyif alıyorsanız, mutlu oluyorsanız bizleri görmekten aboneliklerinizi de beklerim. Abonelik de ücretsiz arkadaşlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Ben hemen mutfağa giriş yapacağım. Bir şeyler hazırlamam, yapmam lazım. Kafamdakileri yapamadım. Ona canım sıkılıyor şimdi. Durun bakalım. Allah can sağlığı versin. Öpüyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın güzel arkadaşlarım. Hoşça kalın.